Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, nefis bir paskalya çöreği tarifi hazırladım. Pastanelerden almanıza hiç gerek kalmayacak bu çöreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden tarifimi nasıl yapmışım? Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle yoğuracağım kaba 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 1 paket kuru mayamı ilave ettikten sonra 2 çorba kaşığı kadar da toz şekerimi ilave ediyorum. Spatulamla tüm malzemeler eriyene kadar karıştırıyorum. Dilerseniz tarifte yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve şimdi de tarifin olmazsa olmazı yarım çorba kaşığı kadar da mahlebimi ekliyorum. 2 tane yumurta kullanacağım. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Diğerlerini ekledim içerisine. Tüm malzemelerimi karıştırdıktan sonra şimdi de azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra hamurumu spatula yardımıyla kabaca bir toparlamaya başlıyorum. Kullanacağınız unun miktarı unun kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Yumuşak, pürüzsüz bir kıvamda hamur yoğuracağız. Videomun ilerleyen dakikalarında sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Ve şimdi hamuru kabaca bir toparladıktan sonra üzerine 75 gram kadar tereyağı veya margarini üzerine ekledikten sonra ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Kullandığınız katı yağının hamurunuzu gerçekten lezzetli bir hale getiriyor ve hamurunuzda çöreğiniz tel tel ayrılmasına neden oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi gayet yumuşak. İyice yoğurduktan sonra şimdi de üzerini streçle kapatıyorum. 50 dereceye ayarladığım yaklaşık bir 4-5 dakika kadar ısıttığım fırınımda 1 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzelce mayalandı ve gayet de yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurumu kabaca bir toparlıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için öncelikle gördüğünüz gibi hamur kartımla toparladıktan sonra masama alacağım. Masamı hafif unladım. Şimdi masama alıp bezeleri ayırma işlemine geçeceğim. Hamuru masada toparladıktan sonra şimdi hamur kartı yardımıyla hamurumu öncelikle ikiye bölüyorum. Ve böldüğüm hamurlarımı tekrardan bezeler haline getirdikten sonra tekrar bezelediğim hamurları 3 parçaya, 3 eşit parçaya bölüyorum. Yapmış olduğum 2 bezeden toplamda 6 tane beze elde ediyorum. Yani toplamda 2 tane paskalya çöreği yapacağım. Siz dilerseniz bu sayıyı artırabilirsiniz. Şimdi de bezelediğim hamurları teker teker silindir bir şekilde açarak kenara alacağım. Uzunlamasını açarak. Videolarımda ve tariflerimde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Görür görmez sizlere anında dönüş sağlarım.
Ve tarifimde kullandığım tüm malzemeleri ölçüleri ve miktarları ile birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. 3 tane bezemi silindir şeklinde açtıktan sonra gördüğünüz gibi klasik örgü şeklini veriyorum. Yapılışı gerçekten çok kolay. Yani minicik hamurlardan kocaman çok büyük bir şekilde çörekler elde edebilirsiniz. Gerçekten harika bir tarif. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi de 2 tane çöreğimi de fırın tepsime aldıktan sonra tekrardan fırını 50 dereceye ayarladım. Yaklaşık bir yarım saat kadar fırınımda mayalanması için beklettim ve gördüğünüz gibi neredeyse 2-3 katına çıktılar. Eğer havalar soğuksa bu yöntemi mutlaka deneyin. Fırınınızda klima sistemi şeklinde hemencecik, zamanınızda yoksa eğer mayalandırabilirsiniz o şekilde. Ve şimdi bir tane yumurta sarısını ayırmıştım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave ettim. Zeytinyağı hem daha parlak olmalarını sağlayacaktır ve çok iyi bir şekilde kızarmalarını da sağlayacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Çöreklerinize yumurta sarısı sürerken mayalı bir hamur olduğu için lütfen fırçanızı çok fazla bastırmayın. Bastırmayın ki mayası sönmesin. Gayet güzelce kabardılar. Şimdi de üzerine süslemek için de dilerseniz fındık, dilerseniz file badem üzerine serpiştirebilirsiniz. Susamınız varsa susam da serpiştirebilirsiniz. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. 180 derece alt üst ayar fansız fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar fırınımda bekleteceğim çöreklerimi. Mutlaka denemenizi istediğim bir tarif. Gerçekten muhteşem bir tarif. Buram buram evim mahlep kokusuyla doldu. Umarım sizler de tarifimi denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Önemli püf noktalarını sizlere anlattım. Mayalandırma kısımları gerçekten çok önemli. Bunlara dikkat ederseniz sizler de muhteşem bir paskalya çöreği hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz kahvaltılarınıza, dilerseniz beş çaylarınıza, dilerseniz de çocuklarınızın beslenmesine pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz çöreği. Ve şimdi de sizlere dokusunu, yumuşaklığını daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten pamuk gibi yumuşacık bir çörek tarifi oldu. Şimdi sizlere bıçak yardımıyla dilimlere ayırarak çöreğimin iç dokusunu göstermek istiyorum yakından. Ve gördüğünüz gibi çöreğin iç dokusundan ne kadar güzel, ne kadar yumuşak olduğunu sizler de anlayabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülere ve püf noktalarına uyarak gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.